1946 yılında Gaziantep Akyol Mahallesi'nde doğduk. Doğduğumuz yıllarda babamız askeri kıyafet işleriyle uğraşırdı. Daha önce asker kökenli olduğu için sürekli tamiratlarıyla, küçültmesiyle, büyütmesiyle uğraşırdı. O dönemlerden sonra bizim de ilgi alanımıza girdi tekstil işi. Kendi kendimizi tekstile verdik. Tekstil işiyle devam ettik. Uzun yıllar tekstilde başladık. Sonra İstanbul'a geldik 80'li yıllarında. Askeri kıyafet yaparken babam biz bulijine merak saydı. Bulijine merak sardığımız zaman Dixan markasıyla üretim yaptık. O zamanlar Yugoslavlar, Polaklar sık sık Laleli piyasaya gelirdi. Biz de markamız Dixan olarak oturtturduk. O zaman markamız çok hızlı şekilde büyüme yoluna girdi. Benim büyük oğlum Eray bu işe yöneldi. Aşağı yukarı uzun yıllardan beri de askeri kıyafet işine meyil verdiği için şimdi askeri kıyafet işleriyle uğraşıyor. Şu anda da güzel bir iş düzeni tutturdu. Şu anda Afrika bölgesinde de güzel işler yapıyor. Allah sonunu da bahtını da açık etsin. Merhabalar, ismim Eray Yükseloğlu. Raf Giyim Sanayi Yönetim Kurulu Başkanıyım. 1970 yılında Gaziantep'te doğdum. Ticaret hayatıma küçük yaşlardan itibaren başladım. Hem dedemin hem de babamın bana öğrettikleriyle ticaret hayatıma bünyem verdi. 1980'li yılların başlarında babamın vizyonu neticesiyle İstanbul'a taşındık. Ticaret hayatına babam İstanbul'da devam ederken ben hem eğitim ve öğretimime hem de ticaret hayatıma devam ettim. Hem dedemin hem babamın öğretileriyle bu yaşıma kadar geldim. Ticarette babamla ilgili rol model edildiğim kişidir. Kendisi hakikaten ticareti çok iyi biliyordu. O da babasından öğrenmişti. Bu bizim için çok büyük, belki yüksek okul okuyamadım ama hayat okulunda babamın öğrettikleriyle çok iyi yerlere geldim. Babam sayesinde bu şekilde hayat okulunu bitirmiş oldum. 1980'li yıllarda Osman Bey'de kendi mağazamız vardı. Bulijin imalatı yapıyordu. O sırada tabii ki o dönemde Yugoslavya tek bir ülkeydi. Yugoslavya'ya korkunç derecede mallar satıyorduk ve marka olmuştu. Ben Oğuzhan Yükseloğlu, Raf Giyim Sanayi Şirketi'nin 4. neslini temsil ediyorum. Dedemin öğrettikleri ve babamın kurduğu şirketi daha ileriye taşımak için çalışıyorum. Bu yolda hem dedemle hem babamla beraber çalışıyorum. Tabii bir aile şirketinin getirdiği bazı zorluklar var, bazı avantajlar var. Zorluklardan biri geçmişten gelen bir tecrübeyi aslında devam ettirebilmek. Ancak geçmişe bağlı kalamayız, geçmişe takılı kalamayacağımızdan ötürü geçmişle gelecek arasında bir köprü, bir denge, bir bağlantı noktası kurmak benim elimde. Ben de geçmişten öğrendiğim tecrübelerden, büyüklerimin tecrübelerini günümüzün şartlarına uyarlayıp adapte etmeye çalışıyorum. Babamız asker kökenli olduğu için hep de askeri kıyafetler üzerinde mücadele etti. Ondan geçen bize bu tekstil bulaşması oradan başlıyor. Dori babamız Allah rahmet eylesin, iyi bir insandı. Bize güzel şeyler öğretti, güzel dürüstlüğü öğretti. Bu büyümeyle de biz de torunlarımıza, çocuklarımıza bunları zaman içerisinde anlata geldik. Eskiden bu kadar kolay değildi. İpliği bulursun, fermuarı bulamazsın, fermuarı bulursun, makineyi bulamazsın, dikiş makinesi. Yani zorluklar anlayan azdı makine tamirlerinden. Kolluyu bilmezlerdi, çift iğneyi bilmezlerdi. Sonradan bunların hepsi düzeldiği zaman iş de kolaylaştı, yapma da kolaylaştı. İnsanlar da bu işte kendi kendine gelişti tekstilde. Şimdi bugünlere geldik. Yugoslavya'dan sonra Etiyopya olayı çıktı karşımıza. Etiyopya'ya da ilgili, yani Afrika deneyimi aslında 20'li yaşlarda tecrübe ettim. Osman Bey'deki mağazamızın önünde dururken bir gün 2 tane Afrikalı İnsan aşağı doğru yürüyorlardı. Ben hava almak için çıkmışım. Çok yorulmuştum. Baktım insanlar yürürlerken birden yola çıktım. Adamları kollarından tutaraktan dükkanın içine çektim. İşte buyurun dedik, biraz sohbet muhabbet yaptıktan sonra adamlar dediler ki bizim aşağıda bir işimiz var. Hemen konuşup gelelim. Geldiler. Adamın ismini unutmuyorum. Derece Deneki Addis Ababa Etiyopya. İlk ticaretimizi Afrika'da, Etiyopya'da onlarla yaptık. Ve o an benim için çok büyük bir olay oldu. Çünkü ben Afrika'ya adamın kartını gösteriyorum. Biz bu adama mal sattık diye. Çünkü biz İstanbul'da, yani İstanbul neresi, Etiyopya neresi diye düşünüyordum. Sonra aradan bir ay geçtikten sonra bir Afrikalı daha derken Etiyopya'da da aynı Yugoslavya'da olduğumuz gibi Etiyopya'da da bir marka olduk. Raf markası adı altında üretime başladığımızda ilk Libyalı müşterilerimiz aramışlardı. Şimdi tabii ki telefon çaldı. Alo dedim.
Dediler ki ben işte ismini söyledi arayan kişi. Libya için mal olmak istediğini söyledi. Ben dedim ki tamam yaparız. Var mı dedi. Var dedim. Çünkü alışık olmadığımız bir ticaret şekli yürüyordu. Adam bizden dedi ki bu ürünlerden atıyor yaklaşık 5.000 tane mal istiyorum. Bu fiyat anlaşık fiyatları. Adam dedi ki başla. Beni görmemiş, etmemiş, tanımıyor. Ben de başladım dedim. Dedi ki para gelecek. Hesabını kontrol et. Aradan 15 gün geçti. Gelen giden yok. Tabii ben adamı arada arıyorum. Diyorum ki işte diyorum beyefendi biz ürünlere başladık. Paramız gelmedi. Dedim ki herhalde bizi dolandırmaya çalışıyor ya da kandıran bir insan. Bir gün böyle akşam evde otururken bankadan cep şubesine girdiğimde inanamadım. Bir baktım hakikaten o giriş yüklü bir para hesabımıza gelmişti. Ve ne yapacağımı şaşırdım o anda. Çünkü çok heyecan verici bir olaydı. Kimseyi tanımıyorum. Adam beni tanımıyor, ben adamı tanımıyorum. Ve adam bana hakikaten çok büyük miktarda bir para yollamıştı. Libya ile başladık. Libya'dan sonra Moritanya, Senegal, Madagaskar'a kadar olan bölümde raf kalitesiyle her yere ürünümüzü satıyoruz. Raf bir marka oldu. Onu da oturttuk çok şükür. Herkes tarafından tanınıyoruz. Şu anda Savunma Sanayi Başkanlığımızın ürün kataloğu bölümünde yer alıyoruz. Aynı zamanda Savunma Sanayi İmalatçıları Derneği SASAT, Saha İstanbul, yani hepsinde yer alan kurumsal bir firma haline geldik. Ya dediğim gibi RAF bugün ne bir tekstil firması ne bir savunma sanayi firması. Biz aslında savunma sanayi birliklerinin üye bir firmayız. Saha İstanbul'a üyeyiz. SASAT Derneği'ne üyeyiz. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından akredite edilmiş bir şirketiz. Ancak biz üniforma üretiyoruz. Biz şu an Merter'de bizim genel merkezimiz tekstilcilerin, üniformacıların arasında. Biz Merter'de var olan bir savunma sanayi şirketiyiz. Biz burada Afrika'ya bizim verdiğimiz, yaptığımız çalışmalar, kurduğumuz ortaklıklar, kurduğumuz güven ilişkileri tekstille başladı ama artık savunma sanayi noktasına geldi. Çünkü güven bir kere oluştuğu zaman, güven bir kere kurulduğu zaman bugün bizden çorap isterler, yarın tişört isterler, ertesi gün batarya isterler, ertesi gün silah isterler. Aslında olay bundan ibaret. Tamamen insanların ikili ilişkiyle kurduğu ve devam ettirdiği bir düzen var. Özellikle Afrika'da. Dediğim gibi daha önce de söylemiştim, kıyafetler değil, savunma sanayinde kullanılan bütün ürünlerle ilgili görüşmeler yapıyoruz. Savunma sanayi şirketlerinden distribütörlük aldığımız firmalar var. O ürünleri o ülkelerin envanterine sokuyoruz. Çünkü bunu yalnızca kendim için yapmıyorum. Babam bana dedi ki para kazanmak her şey değil, insan kazanmak. İnsan kazanırken de memleketimizin kazanması önemli. Ya ben kendimi 55 yaşındayım. Afrika'ya gittiğimde yalnızca para kazanmak için değil, ülkem için gidiyorum. Ben şirkette çalışmaya başladığımdan beri sürdürülebilirlik bizim en önemli noktalarımızdan biri oldu. En değer verdiğimiz kısımlardan biri oldu. Çünkü benim neslim sadece üretmek değil, sorumlu üretmek zorunda. Bizim dünyaya bir sorumluluğumuz var. Ve biz raf giyim sanayi olarak üretimimizin her bir noktasında sürdürülebilirliğe önem veriyoruz. Nedir bu sürdürülebilirlik çalışmaları? Biyoçözülebilir maddeler bizim üretim aşamamızda her yerde kullanılıyor. Aynı zamanda geri dönüştürülmüş kumaşlar kullanıyoruz. Ve atık su sistemi aynı zamanda arıtma sistemiyle beraber tesislerimizde sürdürülebilirlik kapsamına çok önem veriyoruz. Afrika kıtasıyla çalışırken biraz daha özen gösteriyoruz. Çünkü Afrika bizim için özel bir kıta. Çünkü Afrika'yı ikinci bir evim olarak görüyorum ben. Bazı insanlar Afrika'nın adını duyduğunu ürperirken ben gözüm kapalı bir şekilde Afrika'ya yani sürekli gidiyorum. Geçen sene işte yaklaşık 15 yıldır da Afrika'ya sürekli seyahatler düzenliyorum. Afrika'nın insanları çok özeller ve o yüzden insanlara ticaret yaparken de ticaretin kurallarıyla yapmaya çalışıyoruz iki taraf için de. Çünkü ticaretteki en önemli şey bence ağızdan çıkan sözü uygulamaktır. Biz de eğer Afrikalı kardeşlerimizle yapmış olduğumuz ticarette ne konuşursak, ne anlaşırsak o şekilde insanlara ticaretimizi yerine getiriyoruz. Ve şu anda 30 yıldır Afrika'da varız. İnşallah yani firmamız devam ettiği sürece Afrika ile ilişkilerimizi de geliştirerek devam ettireceğiz. Raf giyim sanayi olarak bugün geldiğimiz nokta, babam Afrika kıtasında çok güçlü ilişkiler kurdu. Çok güçlü ikili ilişkiler kurdu. Ve bu ikili ilişkiler bizim şirketimizi aslında bu noktaya getiren durumlardır. Artık benle beraber benim hedefim sadece Afrika'da değil, Avrupa'da da, Latin Amerika'da da, Orta Doğu'da da bu güçlü ilişkileri devam ettirmek. Beraber bazı açılımlar yaptık. Orta Doğu'da olsun, Latin Amerika'da olsun. Artık bizim amacımız Afrika'da kurduğumuz bu ilişkileri aynısını, bir benzerini aynı mantıkla diğer bölgelerde de oluşturmak.
Afrika bizim ilk göz ağrımız. Afrika'ya biz yoğun çalışıyoruz. Evet, bu bizim sevdiğimiz bir bölge, sevdiğimiz insanlar. Diğer bölgelerde de bunu arttırmak artık benim görevim. Ben kendimi bu noktada görüyorum. Yapmış olduğun işe emek vermezsen, işin içinde terlemezsen, güç katmazsan kolay kolay başarıya ulaşamazsın. Başarının yolu da mücadeleden geçiyor. Ne kadar dürüst, güzel mücadele edersen, güven verirsen mücadelenin içerisinde, seni çevreden referans olarak sorduklarında iyi bir intiba bırakmışsan, sana başarının yolunu onlar açar. Yoksa başarının yolu kolay değil. Öyle ben geldim başarılı oldum, şu oldum, böyle bir şey yok. Öyle kolay değil. Başarılı olmakta dürüst olacaksın, sözüne sahip olacaksın, randevuna sahip olacaksın. Aldığını, verdiğini, hesabını, kitabını iyi yapacaksın ki adam sana güven duysun. Ve hiç unutmam, dedemin bana bir sözü vardır. Bana bu sözü söylemiştir. Ben ne zaman bir şey düşünsem, ne zaman bir karar verecek olsam, ne zaman ticari bir atılım yapacak olsam veya bir müşteriyle konuşacak olsam şu söz aklıma gelir. Ticarette kazanmanın yolu güvenle başlar, dürüstlükle biter. Şimdi bu söz atılan her adımda, yapılan her işlemde benim aklımdan çıkmıyor.